Tarih 6 Şubat 2023. Türkiye için zamanın durduğu, gecenin sabaha varmadığı o karanlık milat. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde sadece 9 saat arayla yer kabuğu 2 kez kırıldı. Önce 7.7, ardından 7.6 büyüklüğündeki o dehşet verici güç yeryüzünü sarstı. Kimse yok mu? Sesimizi duyan yok mu? Nerede hata yaptık? Demir aynı, beton aynı, değil mi? Yüzyıllar önce teknoloji yoktu, bilgisayar yoktu. Sadece bir pergel ve kalem. Buna rağmen Mimar Sinan'ın eserleri hala ayakta. Bizimkilerse sadece birer mezar. Mimarbaşım, takatimiz kalmadı. Günlerdir kazarız. İndiğimiz yerin haddi hesabı yok. Neredeyse Halic'in suyuna değeceğiz. Daha ne kadar ineceğiz? Toprak bitti, biz bittik. Vur. Bir daha vur. Duyuyor musun evlat? Toprak hala boş ses veriyor. O bize dur diyene kadar, kayayı bulana kadar kazacağız. Biz bu camiyi toprağın üstüne değil, toprağın kalbine oturtacağız. Öyle ki asırlar geçse de, yer yerinden oynasa da bu temel üzerindeki emaneti asla bırakmasın. Sadece bir şehir değil, Kahramanmaraş'tan Hatay'a, Adıyaman'dan Malatya'ya kadar tam 11 ilimiz, yüz ölçümümüzün neredeyse 5'te biri o enkazın altında kaldı. Resmi kayıtlara göre 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. 107 binden fazla insanımız yaralandı. Milyonlarca insan evsiz, milyonlarca hatıra sahipsiz kaldı. Hünkârım, az evvel inşaat mahallinden gelirim. Lakin ne acıdır ki mevsimler değişti, yıl devrildi ama manzara değişmedi. Hala Haliç'in dibine inen karanlık, dipsiz bir kuyu. Ortada ne duvar var ne kubbe. Hazine-i amireden oluk oluk altın akar, lakin karşılığı bu balçık deryası mıdır? Dahası sultanım, ahali de huzursuzdur. Cami değil, devletin hazinesi batıyor diye dedikodu yayılır. Paşa, Mimarbaşı Sinan'ı bilirim, tanırım. Bugüne dek ne vazife verdikse yüzünün akıyla çıktı. İşini noksan bırakmaz. Bu gecikmenin, bu derin kazının elbet vardır bir hikmeti, bir sebebi. Lakin halkın ağzı torba değil, devlet malı da deniz değil. Tez çağırın, bizzat kendisinden dinleyelim. İzahı makulse ne âlâ. Ama mesele dedikodular gibiyse o vakit kellesi gider. Ekonomistler bu yıkımın ülkeye maliyetinin 100 milyar doları aştığını söyledi. Şehirler yeniden kurulur, binalar yeniden yükselir, maddi yaralar elbet sarılır. Ancak o gece beton blokların arasında sıkışıp kalan hayallerin, yarım kalan gülüşlerin ve yitip giden o canların telafisi yoktu. Mimarbaşı, hakkında söylenenleri işitir misin? Ahali Sinan Camii değil, hazineyi batırıyor diye feryat eder. Seni bilirim, hünerine güvenirim. Lakin ortada bir yıldır sadece koca bir çukur var. Hazine su gibi akarken inşaat neden yürümez? Bu gecikmenin, bu harcamanın esbabı mucibesi nedir? İzah et. Devletli hünkârım, endişenizi anlarım. Lakin o çukura gömdüğümüz sadece taş değil, devletin geleceğidir. O vıcık vıcık balçığı demir gibi bir zemine çevirmek için binlerce kazık çaktık. Temel sağlam olmazsa kubbe göğe değil başımıza yıkılır. Ben günü kurtarmak değil, kıyamete dek ayakta kalacak, zelzeleye meydan okuyacak bir mabet inşa etmek isterim. Demek dersin ki, sultanım ben o çukura taş değil, can güvenliğini ekerim. Yani muradın tıpkı atamız Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyeti gibidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Anlaşılmıştır mimarbaşı. Eğer gayen yarın kopacak bir tufanda tek bir masumun tırnağına taş değmesin diyeyse, değil bir yıl, 10 yıl beklensin. Değil bir hazine, 1000 hazine feda olsun.
Git ve o mabedi devletin merhameti gibi sarsılmaz kıl. Bu belgesel, gidenleri geri getiremez ama kalanların bir daha aynı acıyı yaşamaması için geçmişin taşlarına kazınmış o kadim sırrı fısıldayabilir. Mimar Sinan, Süleymaniye'yi 7 yılda bitirdi. Bizse binaları 7 ayda bitirip 47 saniyede kaybettik. Onun serüveni 1490'da Kayseri, Arnas köyünde taşın dilini söken bir çocuk olarak başladı. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirildi. Yeniçeri oldu ama o kılıçla değil, zekasıyla savaştı. Van Gölü'nde gemiler yaptı. Prut Nehri'nde orduları sırtlayan köprüler kurdu. Kanuni Sultan Süleyman onun dehasını gördüğünde artık savaşların değil, şehirlerin mimarıydı. 50 yaşında Şehzadebaşı çıraklığını, 60'ında Süleymaniye ile kalfalığını, 80 yaşındaysa Edirne'de Selimiye ile ustalığını ilan etti. Ömrüne 80 cami, 50 medrese, yüzlerce köprü ve kervansaray sığdırdı. 98 yaşında gözlerini yumduğunda geriye sadece taş binalar değil, doğaya, zemine ve insan hayatına saygı duyan bir medeniyet mührü bıraktı. O, Koca Sinan, taşın hafızası, mimarların piri.